Merhaba sevgili takipçilerim. Bu videomda sizlerle tam böyle bahar-yaz aylarında çok trend olan papatya bileklik modeli çalışacağız. Bu modelde böyle zikzaklı papatyalar çok doğal, sevimli duruyorlar. Bunun için beyaz boncuk, yeşil boncuk ve sarı boncuğa ihtiyacım olacak. Bu boncukları isterseniz bir nokum boncuk, ister 2 nokum boncukla yapabilirsiniz. Ya da miyoki boncuk kullanabilirsiniz. Ben bir nolu dizi boncuk kullanıyorum. Önceki videolarımda da belirtmiştim. İğnem Royal marka ve kopmaz sağlam takı ipliğine ihtiyacımız var. Sizlere tarif edeceğim bu yöntemi başka modelleri yaparken kendim keşfettim. Belki başka keşfedenler yoksa ilk benden izleyeceksiniz. Dilerseniz aynı modelden daha uzun çalışarak kolye de yapabilirsiniz. Bu model bileklik için 1,5 metre kadar iplik kesmemiz yeterli. Başlangıç için 5 yeşil boncuk alacağım. 5 yeşil boncuk. İpin dibine doğru indiriyorum, diğer ucuna doğru ve şu şekilde bir halka oluşturuyorum. Tekrar içlerinden geçerek ve düğüm atacağım. Sağlam olması için en az 3 düğüm atıyorum ben. Bu ucu kesmeden önce boncukların içinden tekrar geçeceğim. 2 boncuktan geçip birazcık çekiştirdiğim zaman bu düğüm boncukların içinde kayboluyor. Ve kalan ucu da dipten kesiyorum. Şimdi tekrar 2 boncuğa birden batalım. Çok basit bir yöntem. Aslında peyote yönteminin en küçük versiyonu diyebiliriz. En ince versiyonu. İlk beyaz papatyam için bir beyaz boncuk alıyorum. İpin yönüne bakın. İpin yönü bu tarafta. Biz bu tarafa doğru gideceğiz. 2 boncuğu baz alıyorum. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Tekrar beyaz. Bakın ipim burada ve tam önümdeki bu beyaz boncuğa batıyorum. Çok kolay. Şimdi tomurcuk için sarı boncuk alalım. Sonra yine beyaz. Ve yine beyaz. Hep bir boncuk alıyorum bu kısımda. Bakın bir papatyanın yarısı oluştu. Bu papatyayı şimdi tamamlayacağız. Şimdi ben size göstereceğim için, göstererek yaptığım için tam sıkılayamıyorum. Aslında bunu böyle 2 parmağımın içinde sıkmam lazım ki gevşek olmasın. Fakat videoda görmeniz açısından biraz böyle net göstermeye çalışıyorum. Bakın ipim burada. Şuradan papatyanın diğer yaprakları 2 beyaz boncuktan geçiriyorum. Ve burada 3 beyaz boncuk. Papatyanın diğer yarısını bu şekilde yapıyorum. 2 boncuktan birden geçiyorum burada. Bakın papatyam oluştu. Şimdi bir yeşil boncuk alalım. Bakın ipin çıktığı birinci boncuğa ben ikinciye batıyorum. Bir yeşil boncuk daha yaprak niyetine. Bu sefer bu tarafa. Yani hep böyle zikzak çizerek gidiyoruz. Şimdi beyaz boncuk. Bir bu tarafa. Bir bu tarafa. Görmeniz açısından böyle parmak uçlarımı sıkmıyorum fazla.
sarı boncuk ve beyaz boncuk. Ve yine beyaz boncuk. Bakın bu şekilde gittiğimiz zaman papatyanın yarısı ortaya çıkıyor. Diğer yarısı için burada işte farklı bir hareket yapıyorum ve ipim bu yönde. Ben diğer 2 boncuktan birden geçiyorum. Ve 3 beyazla papatyamı tamamlıyorum. Tamamlarken de 2 boncuktan birden geçiyorum. Yine yeşile geldi sıra. Bir yeşil. Yine yeşil. Bir beyaz. Yine beyaz. Aslında böyle zor olmuyor. Sürekli söylediğim gibi. Bunu 2 parmak içinde tamamen tutunca o gevşeklikler hiç olmuyor. Ben görmeniz açısından gevşek yapmak zorunda kalıyorum biraz. Ve tomurcukta sıra. Ve yine beyaz. Yine beyaz. Papatyamın yarısını tamamladım. Tamamını yapmak için bu şekilde ipin çıktığı yönden ters yönde 2 boncuktan geçiyorum. Ve 3 boncuk alıyorum. Bu 2 beyazdan birden geçiriyorum. Ve papatyam tamam. Bir çiçeği daha beraber yapalım. Bir yeşil. Yine yeşil. Zikzak zikzak gidiyoruz. Bir beyaz. Yine beyaz. Bir sarı. Bir beyaz. Yine beyaz. Çiçeği tamamlamak için 2 beyazdan birden geçiyorum. Ve 3 beyaz. Diğer 2 beyazdan geçiyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Eliniz alıştığı zaman o kadar kolay ki, böyle bir bileklik boyutuna geldiği zaman ben bunlardan birçok ürettiğim için her bileğe uyumlu olsun diye klips sistemi kullanıyorum. Eğer siz klips kullanmak, yani bu güzel örgünün içine metal katmak istemezseniz, bilekliklerde düğmeli sistemi anlattığım bir videom var. Onu açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Oradan düğmeli sistemi, sadece boncuk kullanarak yaptığım klips sistemini öğrenebilirsiniz. Şimdi biz metal klipsimizi, papağanımızı takalım.
Bunun için halkalar lazım. Uzatma mesafesi için zincir lazım. Ve papağan ve karga burnu. Halkayı böyle açıyorum. Buraya takıyorum. Buraya zinciri de ekliyorum. Klipsin denk geldiği yere ilikleyeceğiz ki her bedene, her bilek ölçüsüne uyum sağlasın. Amacı bu. Görsel olarak da güzel olsun diye ucuna bir inci takıyorum. Siz bunu istediğiniz gibi pul da takabilirsiniz ya da bir papatya yapıp oraya da takabilirsiniz. Ben inci kullandım. Diğer tarafa da papağan takıyorum. İşte bilekliğimiz hazır. Çok tatlı bir bahar bilekliği oldu. Çiçek bahçesi gibi papatyalar. İstediğiniz modeller varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ya da yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Kanalımdaki yorumlarda cevapsız kalan bir tek bile yorum bulamazsınız. Mutlaka sorularınızı cevaplayacağım. Ve videomu beğendiyseniz bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın.